Kingsman'ın yönetmeni, 10 yılını Evcil Gizli Servis serisine adadıktan sonra, bir kurgu yazarını aksiyonun merkezine koyan karmaşık bir olay örgüsüne Amerikalı oyuncu kadrosunu ve sevimli bir kediyi dahil ediyor. Elmas gibi görünen ama daha yakından bakıldığında ucuz polyester toplarından biraz daha fazlası olduğu ortaya çıkan şey nedir? Neden? Baklava desenli, tabii ki çoraplarda ve kazaklarda bulunan o şık desen ve Matthew Vaughn'un en son çılgın casus soygununa uygun bir isim. Bir zamanların, Kick-Ass, yönetmeni, Kingsman, modunda o kadar uzun süre mahsur kaldı ki, 10 yıldan beri devam ediyor, sanki onu bu tür canlı aksiyon çizgi filmlerinde sonsuza kadar kaybetmişiz gibi geliyor, Z kuşağı James Bond'u tıka basa dolduruyor. Disko müziği ve çirkin yeşil ekran saçmalıklarıyla dolu Riffler. Argylle, tamamen yeni bir karakter dizisine sahip ama Vaughn'un bilgisayar grafikleriyle abartılı estetiğine sadık kalıyor, sıradan casus romancı L.L.Y. Conway, en çok satan kitap serisinde anlattığı şemanın neredeyse aynısı bir şemanın içine giriyor. Ajan Argylle, doldurulmuş bir Nehru ceketi ve yüksek saç modeliyle aptal görünen Henry Cavill, adında, haydut ajanlardan oluşan gizli bir bölümü ortaya çıkaran ve yaratıcı bir şekilde bölüm adını alan bir karakter icat etti. Bu olay örgüsü gerçeğe ya da filmin gerçekliğin felaket versiyonuna o kadar yakın ki, gerçek haydut ajanlar Ellie'yi ortadan kaldırmak için işin içinden çıkıyor. Jason Fuchs'un senaryosunun geniş hatları, Kayıp Şehir ve Taşın Romantizmi gibi ucuz macera filmlerinden ya da Seksek ve okuduktan sonra yanık, casus anı taşlamalarından doğrudan ödünç alınmış gibi görünüyorsa, bu, Vaughn bir kadın kahramanı tipik olarak testosteron ağırlıklı bir türün ortasına yerleştirmesi için oldukça eğlenceli bir yol sağladıkları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Kingsman filmlerinde kadınlar vardı ama çoğunlukla erkek oyunu olarak kaldı. Burada Howard ön planda ve merkezde görünüyor ve, Jurassic World'i, yıldızı teknik olarak nepo bir bebek olmasına rağmen, bu bağlamda bağ kurulabilir bir Every Woman olarak okuyor. Uzaktan tehlikeli bir şey yapmaktansa İskoç kedisi Alfie ile yakınlaşmayı tercih eden kızıl saçlı bir yazarı canlandırmak için doğru seçim. Film, Ellie'nin son Argylle kitabından bir sahneyle açılıyor. Barry White'ın, "Sen ilksin, sonuncusun, benim her şeyim" adlı eseriyle gösterişli bir şekilde sahneleniyor ve Dua Lipa, Ariana DeBose ve John Cenna'nın hepsi birden çok gösterişli olan neşeli minyatürlerini içeriyor. İnanılsın. Vaughan, izleyicilerin bu hileden şüphelenmelerini ve sunulan ve altüst edilen hantal klişelere gülmelerini ve aynı zamanda filmin ilerleyen bölümlerinde meyvesini verecek tohumları zararsız bir şekilde ekmelerini istiyor. Sahne, hevesli hayranların bir sonraki taksitin ne zaman geleceğini bilmek istediği bir kitap okumaya dönüşüyor. Ancak L.L.Y. hikayeyi nasıl bitireceğini bilmiyor. Alfie'yi seyahat kedisi sırt çantasına tıkan ve annesiyle buluşmak için bilet ayırtan L.L.Y., trendeki hemen hemen her yolcunun onu öldürmek istediğini keşfeder. Kendisini bir casus olarak tanımlayan ve gemideki düzinelerce suikastçıyı göndermeye devam eden tüylü görünüşlü bir serseri olan Aidan dışında herkes. Görünüş bu filmdeki hemen hemen her şey gibi aldatıcı olabilir. Vaughan, düzgün bir numarayla sahneyi Ellie'nin bakış açısından çekiyor ve Argylle ile Aidan arasında gidip geliyor. Bu kaba yabancı onun şık karakterine ilham kaynağı olabilir mi? Gerçek dünyadaki casusluk onun hayal ettiğinden çok mu farklı? Sahne, son derece sahte bir paraşütle kaçışla sona eriyor. Görsel açıdan o kadar inandırıcı değil ki, Tom Cruise'un son, Mission Impossible, gezisiyle tam bir tezat oluşturuyor. Serinin kamera içi şaşırtıcı akrobasi çalışmaları için çabaladığı yerde, Argylle, tamamen hünerle ilgilidir ve kimseye, kendi gözlerinize bile, güvenme stratejisini absürt uç noktalara taşır. Vaughan, izleyicilerin işlerin nereye gideceğini bildiklerini düşünmelerini sağlamaktan hoşlanıyor, ancak birkaç dakikada yeni bir değişiklikle onları gafil avlıyor. En etkili olanı, ilk başta şeytani bölüm başkanı Ritter olarak görünen, ancak daha sonra tamamen farklı bir karakter olarak ikinci bir giriş yapan Bryan Cranston'ı içeriyor. Raquel, Howard'ın karakteriyle dağınık, saçma bir komedi dinamiği ortaya çıkararak ekranlarda daha fazla vakit geçiriyor. L.L.Y., Aidan'ın ağır silahlı adamlardan oluşan bir mangayı vurmasını izlemekten anlaşılır bir şekilde rahatsız olurken, bir yandan da ona, düştüklerinde başlarını nasıl vuracaklarını sabırla öğretiyor. Filmin şiddete karşı saygısız tutumu Vaughn'un tarzıyla tamamen tutarlı, ancak daha az aşırı. Yapıtındaki diğer her giriş R olarak derecelendirilmişken,
Argil, nispeten uysal bir PG-13'ü kaydediyor. Burada kıyma makinesine beslenen patlayan Noggins veya düşmanlar yok. Aslına bakılırsa, büyük artistik patinaj finaline kadar ekranda neredeyse hiç kan dökülmüyor, izleyicilerin dikkatlerinin vahşi zafer kılıçları koreografisi tarafından kısa süreli kan olayını fark edemeyecek kadar dağılacağı bir Looney Tunes dövüş sahnesi. Wa'nun hedefi bu sefer daha genç bir kalabalığa hizmet etmekse, bunu yetişkin hayranlarını yabancılaştırmadan yapıyor. Filmin 160 saniyelik saçma fragmanı ne beklenmesi gerektiğine dair makul bir fikir veriyor. Ancak bu itici eğlence, insan beyninin böyle kiç bir yaklaşıma neredeyse dakikalarca daldığında nasıl uyum sağlamaya başladığını göz ardı ediyor. Sağduyu ve iyi zevk, ilk başta Wa'nun gösterişli abartılı tarzına dirense de, bu pejmürde girişim sonunda kendine uygun bir yol buluyor. Tam da Howard ve Rockwell'in Barbie pembesi sis perdesinin altındaki sığınaktan fırlayıp iz bıraktığı sahnenin hemen yanında. Arkalarında kalp şeklinde kıvılcımlar çıkıyor. Aidan ilk ortaya çıktığında onun aşka dönüşeceğini hayal etmek zor. Ancak bir dizi ölüme yakın deneyimden kurtulduktan sonra o ve ELL'ye birlikte kendilerini biraz sevimli hissetmeye başlarlar. ELL'ye, maceraya tehlike altındaki genç kız modunda başlasa da, casuslukla ilgili her konuda zihninin ne kadar keskin olduğunu kısa sürede gösterir. Sonuçta bu kadar başarılı bir yazar olabilmek için konusunu bilmesi gerekiyor. Film bu yeteneğini boşa harcamak yerine ona bir aksiyon kahramanı gibi davranıyor. Sorun şu ki, kötü yazılmış bir casus komedisinin içinde sıkışıp kalmış durumda, açılış sahnesinde okuduğunu duyduğumuz, bayat tek satırlık satırları ve üçlü çapraz dönüşleriyle beceriksiz komediden daha iyi değil. Her ne kadar erkenden ayrılmak cazip gelse de, son bir kez daha jeneriklere devam edin, yani, modelin zaten gözlerinizi onarılamaz biçimde şaşı bırakmadığını varsayarak.